Yeşilçam'ın en duygusal üçüncü adamı. Sadece oyunculuğu ve beyefendiliğiyle değil, karakterli duruşuyla da Yeşilçam oyuncu piyasasının en sevilen isimlerinden biri. 200'ün üzerinde filmde oynamasına rağmen yüzünü gördüğümüzde hatırladığımız ama ismini bilmediğimiz kıymetli sanatçılarımızdan biridir o. Her türlü karaktere bürünmüş, her tür filmde oynamış sinemamızın isimsiz kahramanlarından Atilla Ergün. Sulu sulu limonlar, yatak limonları bunlar. Malları buradan kaldır Şükrü. Niye? Benim apartmanın önüne tezgah kurmuşsun da ondan. Ya kaldır ya da 100 lira yer parası ver. İyi ama burası sokak. Sokak mokak anlamam, benim binanın önü kapanıyor, hadi yallah, hadi. Pekala, kaldırıyoruz, kaldırıyoruz. 10 Ekim 1939 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen oyuncunun asıl ismi Atilla Ergün doğmuştur. Küçük yaşlardan itibaren tiyatroya olan tutkusunu Ankara Devlet Konservatuvarı'na girerek taşlandıran usta oyuncu, henüz 18 yaşında ilk sinema filmi olan Yetim'de küçük bir rol alır. Bu filmden 2 yıl sonra 1959 yılında dönemin en önemli ses sanatçılarından Sevim Tuna'yla Zavallı Yavrucak Kocamdan Ayıramazsın adlı filmle seyirci karşısına çıkar. İhsan Tomaç yönetmenliğindeki bu filmin çekimlerinin ardından Sevim Tuna'nın evliliğinin bitmesi de bu filmin enteresan anekdotlarından biridir. Atilla Ergün'ün Türk sinemasına attığı bu adım onu tiyatrodan uzaklaştıracak ama 200 filme aşkın sinema serüveninin kapısını açacaktır. 1965 yılına kadar İnleyen Dağlar, Çıkar Yol ve Bize de mi Numara filmlerinde oynadıktan sonra uğruna şiirler yazacağı dostlarından biri olan Yılmaz Güney ile Silaha Yeminliydim filminde oynar. Kemal İnci'nin yönetmenliğini yaptığı filmde Nebahat Çehre ve Hayati Hamzoğlu gibi Türk sinemasının önemli isimleriyle rol alır. Bu filmle dikkatleri üzerine çeken Atilla Ergün, yılda 5-6 film çekeceği bir tempoya girecek ve setten sete koşacaktır. Babamızın yaptığı mertlik erkeklik miydi? Sus lan! Atmandan evvel ben tepelerim ha! Tepele, öldür kadar herif! Sanki sen vurmasan ne olacak yani? Dünyaya kazık mı çakacağım? Aynı zamanda çok iyi bir baba olduğunu kızı Yeliz Ergün'ün röportajından anlıyoruz. Babamla ilişkilerim çok iyiydi. Çok sevgi dolu bir babaydı. Bir de ruhumuz çok uyuyordu. Yani aynı evlada geçmiş durumdaydı. O yüzden iyi bir ilişki yürüttük. Tabii daha muhafazakar bir babaydı diğer arkadaşlarımın babalarına göre. Herhalde o çalışma ortamlarında gördüklerinden kaynaklanıyordu diye konuşur Yeliz Hanım. 1966 yılında Tuncel Kurtizli, Danyal Topatanlı, Erol Taşlı, bir Yılmaz Güney klasiği olan ve Lütfi Akat yönetmenliğindeki Hudutların Kanunu adlı filmde jandarma komutanına hayat verecektir. Olmayan başka bir iş daha var. Okul açmak için teşebbüse geçmişler, direnmişsiniz. Böyle daha mı iyi? Yusuf ne olacak peki Yusuf? Senin gibi mi olacak? Bana bakıdır. Bu okul açılmalı. Bu filmdeki jandarma komutanı rolü benzer rollerle yakasına yapışır başarılı oyuncunun. Her rolün altından kalkacağını fırsat verildiğinde gösteren Atilla Ergün, Yeşilçam'da genellikle komiser, avukat gibi rollerde oynar. Yılmaz Güney'den sonra Cüneyt Arkınlı filmlerin vazgeçilmez karakter oyuncularından biri olur. 1970 yılında yine yakın bir dostu olan Yıldırım Gencer'in başrolde olduğu Kan ve Tabanca ve Hedefte 2 Kişi adlı aksiyon filmlerinde yer alır. Bu yılların ardından çekilmeye başlayan dönem filmlerinde de yer alan usta oyuncu, kah Alaaddin'in sihirli lambasını ele geçiren kötü adam olur, kah Bizanslı bir komutan. Emredin. Hemen saraya git ve şu söyleyeceklerimi aynen yap. Alaaddin'i evvela gülüç ve yalancı hale sok, sonra da Nazlı'yı bana getir. Oyunculuğu bu kadar sevmesine rağmen rahatsız olduğu şeyler de vardı sinema sektörüne dair. Özellikle statü farklılıklarından dolayı kaynaklanan ayrımcılığa karşı dururdu. Tabii bir de bütün sinema emekçilerinin çektiği maddi sıkıntılar vardı. Oynadığı onlarca filme karşılık ödenmemiş senetler ve bonolarla doludur evi. Hadi uzun çalışma saatleri, uykusuzluk neyse de emeğinin karşılığını alamamak, eşinin ve küçük kızının ihtiyaçlarını karşılayamamak zoruna gidiyordu. 1969 yılında 16, 1970 yılında ise tam 19 filmde rol alır. Yeşilçam sineması tüm eksiklerine rağmen üretime devam ederken videonun Türkiye'ye girmesi yavaş yavaş işin rengini değiştirir.
Atilla Ergün'ün 1971 yılında oynadığı film sayısı 14'e düşer. Videoyla parça filmlerinde gelmesiyle bir seks filmi furyası başlar ve bu durum tüm Yeşilçam piyasasını bir yıl gibi kısa bir sürede durma noktasına getirir. Herkesin yabancısı olduğu bu türde yer almak istemez çoğu oyuncu gibi. O yıllarda bu furyaya meydan okuyan, bu durumdan etkilenmeyen iki kişi vardır özellikle. Kemal Sunal ve Cüneyt Arkın. Atilla Ergün de bu yıllarda özellikle Kemal Sunal ve Cüneyt Arkın filmlerinde yer alır ve onu hafızalarımıza kazıyan rolleri de bu yıllarda oynar. 1972'de başlayıp 1978'e kadar devam eden Kara Murat serisinin toplamda 7 filmi bulunurken Atilla Ergün bunların 4'ünde yer alır. Bu filmlerde yer almasında yakın dostu olan Natuk Baytan'ın da önemli bir payı vardır. Bir filmde ilginç sakalıyla Bizanslı olarak karşımıza çıkar, başka bir filmde ise Osmanlı valisi olarak. Merhaba Tuğrul Bey. Kara Murat, yaşıyor musun sen? Evet, ahiretin kapısından döndüm. Buyur kardeşim, yoldan geldin, acıkmışsındır. Yok, pek değil. Ama bir şey içersin. Bir üzüm suyuna hayır demem. Çıldırdınız mı siz? Ne yapıyorsunuz? Bayılttınız onları! Şimdi konuşturmak için tekrar ayıltmak gerekecek. O kadar vaktimiz yok. İmparatorun emriyle asılacaklar. Yine bu yıllarda Kemal Sunal'ın Hanzo, Sakar Şakir, Avana Kapti, Yedi Bela Hüsnü gibi en popüler filmlerinde de yer alır. Yıllar sonra televizyonlarda da sık sık gösterime giren bu filmlerle herkesin aklında kalan Yeşilçam'ın unutulmaz karakter oyuncularından biri olur. Şehirde nasıl bir tehlikenin dolaştığının farkında mısınız? Ne diyorsunuz memur bey? O daha bir çocuktur. Evet ama öldüren bir çocuk. Bu yüzden çok sert tedbirler alacağız sayın profesör. Bu mahallenin en söz sahibi sen misin? Öyle sayın. O zaman beni dinle. 2 saat sonra mahallenin kahvesinde toplanın. Malik beyefendi sizinle konuşacak. 80'li yıllara gelindiğinde ise televizyonun yaygınlaşmasıyla bitme noktasına gelen Yeşilçam miadını doldururken Atilla Ergün'ün oynadığı film sayısında da epey bir düşüş olur. Yine de kariyerine 200'ün üzerinde film ekler usta sanatçı. Ferdi Tayfur ve İbrahim Tatlıses gibi ses sanatçılarının filmlerinde de oynayan Atilla Ergün, 90'lı yıllara gelindiğinde ise yine İbrahim Tatlıses, Mahsun Kırmızıgül gibi sanatçıların başrolünde yer aldığı dizilerde oynar. 1993 yapımı Tetikçi Kemal dizisinde İbrahim Tatlıses'le olan muhabbeti çok da bilmediğimiz bir şeyi ortaya çıkarır. Peşine bizim çocukları taktın mı fazla gürültü çıkıyor. Üstelik senin bir avantajın daha var. Kemal seni tanımıyor. Bu iş tam senlik Hasan, anladın mı? İyi koku alan, iyi süren bir profesyonel, koca bir ortadan daha güzel iş yapar. Atilla Ergün oyunculuğunun yanı sıra müzikle de uğraşmış, şiirler, şarkı sözleri yazmıştır. Ancak bu yazdıklarını kimseyle paylaşmaz. Kızı Yeliz Hanım'ın anlatmasına göre çok ünlü olmasına rağmen çok efendi bulduğu İbrahim Tatlıses için hiç yapmadığını yapıp kendi eserlerinden birini ona vermiş ve o eserde hit bir şarkıya dönüşmüştür. İbrahim Tatlıses'in ardından Bülent Ersoy, Adnan Şenses, Semiha Yankı ve Azer Bülbül gibi isimlerin de seslendirdiği Hesabım Var adlı şarkının sözleri Atilla Ergün'e aittir. İncelikli ve kalender bir arkadaştır aynı zamanda Atilla Ergün. Tanju Korel en yakın dostlarından biridir, ahiretlidir. Tanju Korel 1970'li yıllarda yine sinema oyuncusu Hülya Darcan'la evlenince eşinin oyunculuk yapmasını istemez, çocuklarıyla ilgilenmesini ister. Hülya Darcan da oyunculuğu bırakır. Hülya Darcan oyunculuğa dönüşünü ise şöyle anlatıyor. Tanju Korel'e kendi projesi için eşini canlandıracak bir oyuncu aradık ama bulamadık. Atilla Ergün bir gün Tanju'ya en güzel Hülya Darcan oynar demiş. Tanju da geldi bana söyledi. Elimdeki tabak yere düştü. Yapamam dedim. İkna etti beni yıllar sonra bu sefer oynamam için. Kendimi sette buldum ve sonra da devam ettim. Diğer sevdiği yakın dostları ise Yıldırım Gencer, Kadir Savun, Erol Taş, Hayati Hamzoğlu gibi isimlerdir. Atilla Ergün yine bir dizi çekimi sırasında rahatsızlanır. Kansere yakalanmıştır. Kerem Alışık'ın başrolde olduğu dizinin çekimleri sırasında 20 Ekim 1998 yılında 59 yaşında kansere yenik düşer usta oyuncu ve aramızdan ayrılır. Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazı ardından Kozlu Mezarlığı'na defnedilen emektar aktörün cenaze törenine İbrahim Tatlıses, Kerem Alışık, Berhan Şimşek, Sami Hazinses ve Temel Gürsu gibi çok sayıda isim katıldı. Ölümünden kısa bir süre önce bir dizide birlikte çalıştığı Mahsun Kırmızıgül'ün cenaze törenine gelmemesi ise o dönem tepkilere yol açmıştı.
Zira Atilla Ergün, Mahsun Kırmızıgül'ün son zamanlarda çıkan albümünde yer alan Kekom adlı şarkının sözlerini yazmıştı. Buna rağmen Mahsun Kırmızıgül'ün cenazeye katılmaması vefasızlık olarak yansıdı manşetlere. Atilla Ergün'ün içinde ise sarı saçları, mavi gözleriyle Atatürk'ün hayatını oynayamamanın ukdesi kaldı. Yeşilçam'ın ismi de, değeri de bilinmeyen kahramanlarından biriydi Atilla Ergün. Kendisini rahmetle anıyoruz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Diğer videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Sağlıkla kalın.